Merhaba, Papatya'nın Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber gerçekten çok şık bir şal modeli çalışacağız. Ben şal modeli olarak hazırladım ama siz bu modelle perdeler örebilirsiniz, yelekler örebilirsiniz, çantalar örebilirsiniz. İstediğiniz her yerde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yapımı ikinci sıradan sonra aklınıza oturduğunda İnanın çok kolay gelecek. Hemen şöyle ipimi göstermek istiyorum. Arkadaşlar ben şal ipi kullandım. Pırıltılı, daha doğrusu simli şal ipi kullandım. Ve 2,50 milimlik tığ ile ördüm. Eğer eliniz çok sıkıysa kendi elinizin tercih ettiği tığları kullanabilirsiniz. Şöyle yakından tekrar göstermek istiyorum. Bunu bir yabancı kanalda gördüm. İnanılmaz beğendim ve dedim ki bunu takipçilerimle paylaşmam gerekiyor. Hemen modeli çıkarıp sizlerle paylaşmak için buradayım. Umarım beğenirsiniz. Umarım severek kullanır, güzel günlerinizde kullanırsınız diyorum. Bir de şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar böyle simli, beyaz veya siyah kullanırsanız abiyelerinizde muhteşem bir şal yapabilirsiniz diye aklımdan geçirdim hep böyle örerken. Bu da bir alternatif fikir olsun diyorum. Evet, isterseniz şöyle tersini de gösterebilirim sizlere. Evet, her yerini bir göstereyim, aklınızda kalmasın. Şöyle arkalı önlü rahatlıkla kullanabileceğiniz ve her modelde rahatlıkla örebileceğiniz bu güzel modelin yapımına geçiyorum. Geçmeden önce minik bir hatırlatmam var. Arkadaşlar, beğeni butonuna lütfen tıklamayı unutmayın. Videoların devamlılığı için bu gerçekten çok önemli. Biliyorsunuz ki ben katıl butonunu açmadım, açmayı da düşünmüyorum. Ama videoların izlenmesi ve öne çıkması için bana destek olmanız için lütfen o beğeni butonuna tıklayın. O güzel yorumlarınızı da bu videonun altında görmek istiyorum diyorum ve hemen modelime başlıyorum. Evet arkadaşlar, öncelikle zincirle başlıyorum. 6 tane zincirim var. İpime bir düğüm attım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Tığın başını 1, 2, 3 kez doladım ve ilk çektiğim zincire batıyorum. 2 ilmek kapatarak dörtlü bir trabzan yapacağım. 2, 2 ve 2. Şöyle bir halkamız olmuş olacak. Burada bir zincir çekiyorum ve halkamın içine toplamda 24 tane sık iğne yapacağım. 12 bu trabzana, 12 de diğer trabzana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12'yi buraya tamamladık. 12 de diğer tarafa, şöyle artık ipi de arada yürütüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Şimdi hemen ilk yaptığım sık iğne tepesine battım, kaydırmayla kapattım. Şöyle hemen şunu kesmek istiyorum, burada çirkin görünmesin. Evet. Şimdi bu şekilde hazırlıyoruz. O yüzden başlangıcı iyice izleyin. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincirimi çektim. Tığın başını bir kez doluyorum. Bir tane sık iğne atlayıp ikinciye battım. İkili trabzan. 1, 2, 3 zincir. Bir tane trabzan atladım. İkinci sık iğneye battım. İkili trabzan. 1, 2, 3 bu şekilde 6 tane kutucuk yapacağız arkadaşlar. Evet, 3. kutumu yaptım. 3 zincir, bir tane sık iğne atladım. İkinciye battım.
1, 2, 3. Bir tane sık iğne atladım. İkinciye battım. 1, 2, 3, 4, 5 ve sonuncu kutucuğumu yapıyorum. İkinciye battım. Şöyle göstermek istiyorum. Bir zincir çektim. Modeli çevirdim. Şimdi her bir kutunun içine 5'er tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Diğerine geçtim. 1, 2, 3, 4 ve 5. Tüm kutucukların içine 5'er tane sık iğne örüp dönüyorum. Evet, tüm kutucuklarımın içine 5'er tane sık iğnemi yaptım. Bir zincir çekiyorum, modeli çevirdim. Hemen önümdeki değil, onun yanındakine batıp 9 tane kaydırma yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Birinci değil, ikinci değil, üçüncü trabzanın hemen yanındakine denk geliyor bakın. Burada yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir çektim. Tığın başını 2 kez doladım. Alttan sayıyorum. 1, 2, 3, 4. zincire battım. Yine dörtlü bir trabzan yapıyorum. Sanırım 3 kere dolamadım. Şöyle 3 kere dolayıp dörtlü bir trabzanımı yaptım. Bir zincir çektim. Yine 12 buraya, 12 karşıya, toplamda 24 tane sık iğne yapıp dönüyorum. Evet, sık iğnelerimi bitirdim. 12 buraya, 12 de diğer trabzana yaptım. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına batıyorum. Kaydırmayla kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincirimi çektim. Birinci değil, ikinci sık iğneye battım ve burada toplamda 5 tane kutucuk yapacağım. Aralara 3 zincir çekerek ikili trabzanlarımı yapıyorum. 3 zincir, bir tane sık iğne atlıyorum. 3 oldu. 1, 2, 3. Dördüncüyü yapıyorum. 1, 2, 3. Beşinciyi yapıyorum. İlk modelimizi 6 tane yapmıştık. Şimdi 5 tane kutucuk yapıyorum. Evet arkadaşlar, 5 tane kutucuğumuz var. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. kutucuk için 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bakın bu şekilde. İlk trabzanımız 6 zincir çektiğimiz bölüm burada. Hemen karşısına geçiyorum. Onun yanındaki trabzanın tepesine batıyorum. Kaydırmayla burayı birleştiriyorum. Bir zincir çektim. Modeli çevirdim. Ve 5'er tane sık iğne yapıyorum arkadaşlar. 2, 3. Bunu da bir kutu olarak sayıyoruz. 4 ve 5. Diğer kutucuğa geçiyorum. 5 tane. Bütün kutucuklara 5'er tane örüp dönüyorum. Evet, tüm kutucuklara 5'er tane sık iğnemi yaptım. Bir zincir çektim, çevirdim. Şöyle bir göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde duracak. Daha sonra yine kaydırmamızı yapacağız. Bir zincirimi çektim. Hemen önümdeki değil, bir yanındakine kaydırma yapıyorum. Sayıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Burada 10 tane zincirim olacak. İkinci modele başlıyorum. Pardon, üçüncü modele başlıyorum. 2'yi yaptık. Üçüncü modelde yine 10 tane zincir. 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 1, 2, 3 kez doladım. 1, 2, 3. Dördüncü zincire batıyorum. Şöyle, evet.
ve dörtlü bir trabzan yapıyorum. 2 ilmek kapatarak. Bir zincir çektim ve etrafına buraya 12 tane, diğer tarafa geçiyorum. Yine 12 tane, toplamda 24 tane sık iğnem olacak. Şöyle öbür tarafı da göstereyim. Burada kaç oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Hemen buraya geldi. Buraya da yine devam ediyorum. Ben 24 tane olana kadar, siz 12 de yapabilirsiniz. Ben burayı bitirip hemen dönüyorum. Evet, 24. sık iğnemi yaptım. İlk yaptığım sık iğne tepesine battım, kaydırmayla kapattım. Yine ne yapıyoruz? Burada 10 zincirimiz var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, pardon, çok pardon, 6 zincirim var burada. 6 zincirimi çekiyorum. Tığ başını bir kez doladım. Bir tane atlıyorum. İkinciye battım ve kutucuklarımı yapıyorum. Toplamda araları 3 zincir çekerek şöyle kutucuklarımı saydığımda 5 tane kutu olması gerekiyor. 5 kutu olana kadar örüp dönüyorum. Evet, toplamda 5 kutu, 6 tane de trabzanım olmuş oldu. Şimdi burada 1, 2, 3 zincir çekiyorum ve hemen şöyle çeviriyorum. Bakın, şöyle baktığımda hemen bu trabzan değil, şu trabzanın tepe noktasına battım. Kaydırmayla kapattım. Şöyle gördüğünüz gibi dümdüz ilerliyor. Bir zincir çekiyorum, modeli çeviriyorum. Hemen şu 3 zincirlik bölümü yine bir kutu olarak sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve bütün kutucuklara beşer tane sık iğnemi yapıp dönüyorum. Evet arkadaşlar, burada maalesef ki mikrofonumun şarjı bitmiş ve sonradan seslendirmek zorunda kaldım. Şu anda 9 tane sık iğnemi yapıyorum. 9 tane sık iğnemi yaptıktan sonra üçünde neler yaptıysak diğer taraflarda da onu yapıyorum. Biliyorsunuz ki ben sonradan seslendirme yapmıyorum. Daha doğrusu yapamıyorum. Örerek daha rahat anlatıyorum ama burada mikrofonsuz olduğu için bu bölüm sonradan seslendirmek zorunda kaldım. Evet, 9 tane burada kaydırmamı yaptıktan sonra yine üçünde olduğu gibi burada 10 tane zincir çekiyorum ve dördüncü zincire batarak halkamı oluşturuyorum. Evet, yine dörtlü bir trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum ve halkamın içine diğerlerinde olduğu gibi 24 tane sık iğne yapacağım ve devam edeceğim. Bu şekilde istediğiniz uzunluğa gelene kadar örebilirsiniz. Ben 4 motifte göstereceğim size. Sizler eğer eto şal yapacaksanız daha da uzatabilirsiniz. Ölçerek istediğiniz boyuta gelene kadar. Eminim ki bu şekilde de açıklayıcı olmuşumdur. Evet, bu şekilde ben burayı tamamlayıp daha sonra bir üst kısma geçeceğiz. Evet arkadaşlar, 4. modeli de bitirdim. 5'er tane sık iğnelerimi yaptım. Bir zincir çekiyorum. Şöyle ön taraftan da göstermek istiyorum. Gayet güzel ilerledik. Şimdi her sırada bunu yapıyoruz artık. Buraya dikkat edelim. Yine her sırada 9 tane kaydırmamı yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Her bir üste çıktığımızda bir üst sıraya 16 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tığın başını 3 kez doladım. 1, 2,
3, 4. veya 5. zincire de batabiliriz. 5'e batalım. Üstten 5. zincire batıyorum. Şöyle 2 ilmek birden batalım. Yine dörtlü trabzanımı yapacağım. 2 ilmek kapatarak bir zincir çekiyorum ve yine 24 zincirimi az önce gösterdiğim gibi sık iğnemi yapıp hemen dönüyorum. Evet, 24 tane sık iğnemi yaptım. Kaydırmayla kapatıyorum. Burada 1 2 3 zincirim var. Hemen bakın, düz taraftayız. Şöyle ilmeğimi çıkarıyorum. Bakın, ilk modelimin ilk trabzanının tam tepe noktasına batıyorum. Bakın, şöyle burada hemen tepe noktasında, yan tarafında şöyle sık iğneye batıyorum. İlmeği içinden geçirdim. Bir zincir çektim, çevirdim. 2 3 zincire tamamladım ve burada yine kutucuk yapacağım. Tığın başını doladım. Birinci değil, ikinci sık iğneye batıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3. Burada yine ilk başta hep 6 kutucuk oluyor arkadaşlar. Daha sonra 5'e iniyoruz. Hemen yanındakine battım. 3 kutucuk oldu. 4, 1 2 3, 5. kutucuk. 1 2 3 ve 5. 6. kutucuğumu yapıyorum. Bir zincir çektim, çevirdim. Bakın, şöyle göstermek istiyorum. Alttakiler buraya bakıyor, üsttekiler buraya. Bir sıra buraya bakacak, bir sıra buraya bakacak arkadaşlar. Böyleyse sizinki de tamamdır. Şimdi kutucukların içine 5'er tane sık iğne yapıp hemen dönüyorum. 5'er tane sık iğnemi yaptım. Şöyle göstererek yapmak istiyorum ki kafanız karışmasın. Bakın, ilk battığım yer burası. Hemen onun yanına batıyorum. Kaydırma yapıyorum ve bu ilk modelimi bitirmiş oluyorum. Bir zincir çektim, hemen çevirdim. Kaydırmalarımızı unutmuyoruz. 1 2 3 4. Ben şöyle 9 kaydırmamı yapıp dönüyorum. 9 kaydırmamı yaptım. İlk başlangıçta 16, diğerlerinde hep 10 zincir arkadaşlar. Bunu unutmayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 3 kez doluyorum. Yine alttan sayıyorum burada. 1 2 3 4, dördüncüye battım ve 2 ilmek kapatarak dörtlü trabzanımı yaptım. Bir zincir çektim. Hemen bu halkanın içine toplamda 24 sık iğne yapıp dönüyorum. Evet arkadaşlar, 24 sık iğneden sonra yine burayı kapatıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Ve nereye hemen bağlıyorduk bunu? Bakın, şöyle hemen alttaki, şuradan sayıyorum. Hemen şöyle birinci trabzanın şuraya değil, tam şuraya battım. Kaydırmayla kapattım. Bakın, bu şekilde olacak. 1 2 3 zincir çektim, çevirdim. Tığın başını doladım. Hemen buraya yine 5 tane kutucuk yapıyorum. Yani 6 tane, aralara 3 zincir çekerek 6 tane trabzan yapalım. 5 tane trabzan kutucuğu yaptım. 1 2 3 4 5 tane. 1 2 3 zincir çekiyorum. Şöyle açarak göstermek istiyorum. Bakın, burası tersindeyiz şu anda. Hemen bakın, şuraya batmışız. Şu trabzan tepesine denk geliyor. Hemen şuraya batıyorum. Bakın, tam şu tepeye battım.
kaydırmayla kapattım. Bir zincir hemen çeviriyorum ve yine 5'er tane sık iğnemi yapıyorum her bir kutucuğa. Evet, sık iğnelerimi yaptım ve bakın 5. sık iğneden sonra şöyle en son buraya batmışız, hemen yanındakine batıyorum, kaydırmayla burayı sabitliyorum. Şöyle de bir göstermek istiyorum, karışmasın diye kafanız. Bakın şöyle gitmiş oluyoruz yani. Daha sonra bir zincir çekiyorum, 9 kaydırmamı yapıp dönüyorum. 9 kaydırmayı yaptım. Bakın şuraya yükseldim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane zincirimi çektim. 1, 2, 3 kez tığımı doladım. 1, 2, 3, 4. zincire batıyorum. 2, 2 ilmek kapatarak dörtlü trabzanımı yaptım. Bir zincir çektim ve 24 tane sık iğnemi yapıp dönüyorum. Evet, tamamladım. Yine aynı şekilde kapatıyorum. 1, 2, 3 zincirimi çektim. İlmeğimi uzattım. Hemen bakın bir alta gelen modelin, bakın şöyle söyleyeyim, en son trabzanını şöyle tepesine battım. İlmeği içinden geçirdim. Bir zincir, 2, 3 zincir çekiyorum burada ve kutucuklarımı yapıyorum. Bir tane sık iğne atlıyorum. İkili trabzan, aralarda 3 tane zincir çekerek toplamda 5 tane kutucuk yapıp dönüyorum. Evet, bakın 1, 2, 3, 4, 5 kutucuk yaptım. 3 tane zincir çektim. Bunu nereye bağlıyorduk? Hemen karşıya geçiyorum ve tam şunun değil, şunun tepesine battım, kaydırmayla kapattım. Bir zincir çektim, modeli çevirdim ve 5'er tane sık iğnemi yapıyorum. Eminim ki anlaşıldı. Şöyle de göstermek istiyorum. Şu ikisinde ne yaptıysak diğerlerinde de aynı şekilde ilerleyeceğim. Ben burayı da tamamlayıp dönüyorum. 5'er tane sık iğnelerimi yaptım. Hemen modelin dibine geldim. Bakın battığımız yer buraya. Hemen buraya batıyorum. Sık iğne ile sabitliyorum ve üçüncü modeli de bu şekilde bitiriyorum arkadaşlar. Diğer modele yine 9 tane kaydırma, 10 tane zincir, ortayı tamamlıyoruz ve az önce gösterdiğim gibi buralarda aynılarını yapıyoruz. Şurayı da göstermek istiyorum bitişte. Hemen burada ben bir zincir çekeyim. Şöyle 9 tane kaydırmamı yapayım. 9 kaydırmamı yaptıktan sonra 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3 kez doladım. 4. zincire battım. Dörtlü trabzanımı yapıyorum. Bir zincir, hemen bunu içine doldurup dönüyorum. 24 sık iğnemi tamamladım. İlk sık iğneye batarak kaydırma yaptım, kapattım. 1, 2, 3 zincir çektim. Son modelimin neresine batacağız derseniz hemen şöyle bakıyoruz. Bakın şu tepedeki ilk değil, onun yanındakinin tepesine batıyorum. Kaydırma yaptım. Bir zincir çektim, hatta 2, 3 zincir çektim, döndüm. Daha sonra kutucuklarımı yapıyorum. 1, 2, 3 kutucuklarımı yaptıktan sonra kutucukların içini dolduruyorum arkadaşlar. Yine kutunun yani 6. 5. kutudan sonra 3 zincir çekip hemen şurayı sabitliyorum. Dönüşte içini doldurup hemen dönüyorum. Evet, döndüm geldim. 5'er tane sık iğnelerimi yaptım. Sonuncu boş 5 sık iğneden sonra bakın ilk buraya batmışız. Hemen yanındakine batıyorum. Kaydırmayla kapatıyorum ve ikinci sıramı da şöyle göstermek istiyorum. Bu şekilde
bitirmiş oluyoruz. Bakın bunlar buraya bakıyor, bunlar buraya bakıyor. Bir üste çıktıklarımız yine buraya bakacak. Şimdi ben 9 tane kaydırmamı yapayım. Şöyle bir zincirimi çektim ve 9 tane kaydırmamı yapıp hemen dönüyorum. 9 kaydırmamı yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Her bir üst sıraya çıktığımızda başlangıç 16 zincir arkadaşlar. Burada 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Normalde alttan sayıyoruz. İlk başlangıçta 1, 2, 3, 4 ve 5. zincire batıyorum. Ve dörtlü trabzanımı yapıyorum. Halkamı elde etmiş oluyorum. Bir zincir çektim ve hemen halkamın içine 24 tane sık iğne örüp dönüyorum. Evet. 24 tane sık iğnemi yaptım. Kapatıyorum. Burada yine 1, 2, 3 zincir çektim. Şöyle hemen bakıyorum. Bakın az önce şöyle geldik. Şimdi böyle gidiyoruz. Böyle gittiğimizde de yine mantık aynı arkadaşlar. Bakın şu anda tersindeyim. O yüzden tersini çeviriyorum. Bakın şöyle bir bakıyoruz. Burası düz taraf. Burası ters taraf. Şu ipler burada kalıyor. Şu ipler ise arkada kalmış oluyor. O yüzden ben buranın ters olduğunu anlıyorum. Hemen bunun tersini çeviriyorum. Burası önemli. Hep bir tarafının ters, bir tarafının düz olması için. Bunu bakın böyle düz şekilde değil de ters şekilde çevirdim. Ve hemen şuradaki ilk trabzanın tepesine, şuraya değil şuraya sabitliyorum. Yani bir alttakinin aynısı ama ters taraftan gidiyoruz. Sabitledim, çevirdim. Burada 1, 2, 3 zincir çekiyorum ve toplamda 6 tane kutucuk yapıyorum. Aralara birer boşluk bırakarak 6 taneyi örüp dönüyorum. Evet, 1, 2, 3, 4, 5 sonuncu 6.'yı yapıyorum. Bir zincir çektim, modelimi çevirdim ve kutucukların içine 5'er tane sık iğnemi yapıp dönüyorum. Evet arkadaşlar 5'er tane sık iğnemi yaptım. Hemen yanındakine batıyorum. Kaydırmayla kapattım. İlk modelimi hep bu şekilde hazırlıyorum. Diğerleri de az önce gösterdiğim gibi. Şimdi burada bir zincir çektim. Modeli çevirdim ve kaydırmamı yapıyorum 9 tane. 9 tane kaydırmamı yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3 kez doladım. 1, 2, 3, 4. zincire battım. Dörtlü trabzanımı yapıyorum. Bir zincir ve 24 tane sık iğnemi yapıp dönüyorum. Evet, sık iğnelerimi bitirdim. Kapattım. 1, 2, 3 zincir çektim. Ve hemen şöyle bakıyorum. Şöyle koyuyorum ki kafanız karışmaması için. Bunu nereye sabitliyordum? Şöyle tersini bana bakacak şekilde çevirdim. Ve hemen şuradaki ilk trabzanın şöyle tepe kısmına bunu şu şekilde ilmeği içinden geçirerek sabitledim. 1, 2, 3 zincir çektim. Modeli çevirdim. Ve buraya 5 tane kutucuk yapıyorum arkadaşlar. 5 kutucuğumu yaptım. 1, 2, 3 zincirimi çektim. Ve bunu nereye sabitliyorduk? Bakın ilk trabzanımız burada. Hemen buraya değil, buraya kaydırmayla sabitledim. Bir zincir ve buranın içine 5'er tane sık iğne. 5 sık iğnemi yaptım. Hemen bunu şöyle yandaki boşluğa sabitledim. Bir zincir çektim. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Bakın. İlk yaptıklarım buraya bakıyor. Diğer yaptıklarım buraya. Hemen üsttekiler yine aynı yöne bakıyor.
Bir üste çıktığımda yine 16 zincirle bu sefer buraya döneceğim. Buradaki yaptıklarımı tam ters yönde yapacağım arkadaşlar. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Eminim ki anlaşıldı. Burada yine 9 tane kaydırma, 10 tane zincir. Hemen şu ortayı yapıyorum. Geliyorum, hemen şuraya sabitliyorum. Kutucuklarımı yapıyorum. Kutucuklarımı nereye sabitliyorum? Hemen şöyle döndüğümde zaten burada ne yaptıysak aynı işlemleri devam ettiriyoruz. Başka artı bir işlem yok. Ben burayı tamamen bitirip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben bu sırayı da bitirdim. Burada şöyle en son şuraya batırıyorum. Son sıramızda bunu yapıyoruz. Bir zincir ve ipi kesiyorum arkadaşlar. Bu şekilde modelimizi tamamlıyoruz. Arkalı önünü de şöyle göstermek istiyorum. Gayet düzgün. Arkadaşlar şöyle şunu tekrar göstermek istiyorum. Bakın bu püskülleri nasıl yaptığımı soracak olursanız şöyle aynı boyutta kestiğim aynı ipten şöyle birer tane alıyorum. Böyle istediğiniz yerlere takabilirsiniz. Ben şuradan başladım. Bakın şöyle eşit tutuyorum ipi. Daha sonra istediğim bölümlere battım tığımı, ipi içinden geçiriyorum. Bakın şu şekilde ikisini eşitledikten sonra 2 ilmeği alıp şu ilmeğin içinden geçiriyorum. Daha sonra sıkılaştırıyorum ve istediğiniz her yere her tarafa takabilirsiniz. Şöyle hemen gösteriyorum. Bakın şuraları da şöyle birer boşluk bırakarak yapabilirsiniz. Sık iğnelere. Ben şuraya da yaptım. Şuraya da şöyle gösterebilirim. İlmeği aldım. İplerimi eşitliyorum. Ve ilmeğin içinden geçip sıkıştırıyorum. Bu kadar kolay arkadaşlar. Ben şöyle göstermek istiyorum hemen bunu da. Bakın ben böyle bölüm bölüm yaptım. Şuraya şöyle, şuraya şöyle, şöyle şöyle. Bence güzel oldu. Eğer bu modelle perde yaparsanız perdede de bu şekilde bence çok güzel durur bu püskül diye düşünüyorum. Özellikle mutfak perdelerinde muhteşem olur diye düşünüyorum. Arkadaşlar elimden geldiğince ayrıntılı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım anlatabilmişimdir. Umarım sizler de anlatımımdan memnun kalmışsınızdır. Bugünlük videom bitti. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.